Herkese merhabalar. Bugün zenginlik kavramını iyice bir deşelim istiyorum. Zenginlik aynı annelerimizin yatak odasında dolabın üzerinde sakladıkları kutu gibi. Ulaşılamaz bir yerde duruyor, sürekli gözümüzün önünde bize bakıyor ama biz hiçbir şekilde o kutuya erişemiyoruz ve içinde ne olduğunu göremiyoruz. Bugünden itibaren hepimiz cesaretimizi toplayalım, o sandalyeleri üst üste koyalım ve o kutuya ulaşalım. Çünkü ancak o kutuya ulaşma cesaretini gösterirsek o kutunun içinde ne olduğunu bilebiliriz. Zenginliğin ulaşılamayan bir kutu olmasından çıkması gerçekten çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi öğrenilmiş çaresizlik diye bir şey var. Çocukluğumuzdan itibaren zenginlikle kendimizi yan yana koyamıyorsak maalesef ki ömrümüzün sonuna kadar zengin olma ihtimalimiz yok. Şimdi zenginliğin temeli 3 ana kavramda gizli. Zengin olabilmeniz için bu 3 ana kavramın bütün dil bilgisini sökmeniz lazım. Biz buna paranın dili diyoruz. Bu paranın dilini konuşabilmeniz için bu 3 temel olguyu tamamen algılamanız lazım. Bunlardan ilki parayı anlamak. Parayı anlamak dediğimiz paranın dilini anlamak. Onun gibi konuşmak. Yoksul bile olsanız zenginlerin ne konuştuğunun farkına varmak. Çalışan bile olsanız işvereniniz ya da yatırımcınız kendi arasında ne konuşuyor? Günlük para sorunları neler? Olaylara nasıl bakıyor? Bunu anlamak. Daha önce hiçbir yatırım geçmişiniz olmasa dahi yatırım yapıyormuş gibi yatırım yapan kişileri izlemek, onlardan öğrenmek, onları taklit etmek. Parayı anlamak temelinde sahip olduğunuz bütün parasal ön yargılarınızı bir kenara atarak parayı sıfırdan algılamaya başlamak demek. Çünkü parayla alakalı oluşturduğunuz çerçeveyi eğer yeniden yapma kararı vermezseniz hep aynı yerden aynı manzarayı görmek zorunda kalacaksınız. Sizden istediğim temel şey o çerçeveyi yıkıp atmanız. Ve sanki yeniden doğmuş gibi parayla yeniden tanışma niyetinde olmanız. Niyet diyorum. Çünkü bakın istek ve niyet arasında çok ciddi bir fark var. Hepimiz zengin olmayı isteriz. Hepimiz o lüks evlerde oturmayı isteriz. Ya da hepimiz iş yerinde en iyi seviyeye gelmek, yaptıklarımızın karşılığını görmek isteriz. Ama istemek sadece niyetin ilk aşamasıdır. Oysa niyet yemin gibidir, söz gibidir. İçsel bir amacı vardır. Sizi harekete geçirme konusunda bir çeşit sözdür. İstekler dilin ucuyla söylenirken niyetler ruhanidir. Bu nedenle de dikkat edin, ibadetlerimizde bile Allah'tan bir şey istemeyiz, Allah'tan bir şeyi niyet ederiz. Bu yüzden de niyet etmek aslında bir şey yapacağına dair evrene taahhütte bulunmaktır. Dediğim gibi en önemli nokta birinci parayı anlamaktı. Parayı anladıktan sonra ikinci yapacağımız şey para psikolojisinde uzmanlaşmak. Şimdi parayı anladık, çevremizi anladık. Ya zenginlerin sorunları neler anladık. Yoksullarla farkı neler anladık. Zengin hayatımızın içerisinde bizim ne gibi sorunlarımız olacak ileride? Şimdiki sorunlarımızdan bunun farkı ne olacak? Biz bu sorunlarla nasıl baş edeceğiz? Bununla alakalı gerekli araştırmaları yaptık. Artık parayı anlıyoruz. Paranın dilini biliyoruz. Şimdi sıra para psikolojisinde uzmanlaşmak. Bizler doğduğumuzdan itibaren birçoğumuz para engelleriyle büyüdük. Parayla alakalı bazı komutlarımız var. Bunlar çocukluktan itibaren başlıyor ve büyüdükçe çeşitleniyor. Para kötüdür, para kötülüklerin anasıdır, zenginsen açgözlüsündür, para sadece kötülük getirir, fazla para insanı yoldan çıkarır, azıcık aşım kaygısız başım gibi daha size sayabileceğim bir sürü para kodlamalarıyla büyüyoruz. Bu para kodlamaları bizi sonucunda parasız bırakıyor. Çünkü beynimizde şöyle bir kodlama var. Para varsa kötü şeyler olur. İhtiyacının dışında olan para mutlaka seni kötü yola sevk ettirir. Zenginsen mutsuzsundur. Paran varsa kimseye güvenemezsin. Para asla dürüst bir şekilde kazanılamaz. Biri çok zengin olmuşsa mutlaka kötü bir şey yapmıştır.
Dürüstçe para kazanamazsın. Eğer paran çoğaldıysa bak mutlaka hak yemişsindir gibi beynimizde neden sonuç ilişkileri vardır. Aslında zengin olmamızın önündeki en büyük engel asla parasızlık değildir. Asla nasıl zengin olacağımızı bilmemek de değildir. Asla çok çalışmamak da değildir. Bu öğrenilmiş çaresizlik dediğim yanlış komut sistemlerimizdir. Mutlaka diğer videoların birinde bu komutlar üzerine konuşacağız. Bu komutlar üzerine çalışacağız. Ayrıca sistemde de bununla alakalı temel bir ders oluşumu var. Lütfen girip bu dersi almanızı öneririm. Para ve zenginlik kavramları söz konusu olduğunda kendimizi parayla, zengin hayatla bağdaştırabilmemiz gerekir. Eğer kendimize dönüp baktığımızda kendimizin zengin versiyonunu göremiyorsak, elimizdeki parayı nasıl yöneteceğimiz, onu nasıl kullanacağımız şeklinde bazı şemalar oturmamışsa zaten o para bize gelemez. Şöyle düşünün, bir yemek yapıyorsunuz, bunu aşçılar daha iyi bilir. Yemeğin kokusunda bir şeylerin eksik olduğunu anlarsınız. Bu olumsuz komutların sonucunda bilinçaltımız bizi zengin olmaktan koruyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Size şöyle kabaca anlatabilirim. Herhangi bir fırsat elimize geçtiğinde, parasal fırsat elimize geçtiğinde bir numara beyniniz onu görmezden geliyor. Çünkü onu bir tehdit olarak algılıyor ve sizi korumak için onu görüş alanınızın içine sokmuyor. 2. Eğer bir şekilde o para fırsatı sizin önünüze denk geldi ve sizin gözünüzün içine kadar girdi. Daha sonra beyin alarma geçiyor. Ne yapsam da bu fırsatı bana zarar vermeyecek şekilde atlatsam olarak görüyor. Aslında bu beyin açısından bir para fırsatı değil, bir para tuzağı haline geliyor. En son seçenekte de gerçekten bu para fırsatı önünüze geldi, siz bunu gördünüz ve bunu bir şekilde değerlendirdiniz ve bunu paraya döndürdünüz. Ama beyninizde yine parayla alakalı olumsuz bir kodlama var. Fazla para sizi ne yapacak? Kötü bir insan yapacak. Fazla para sizi açgöz yapacak. Fazla para sizi yoldan çıkaracak. O zaman ne yapması lazım bilinçaltı? Direkt davranışlar ve alışkanlıklar şeklinde sizi ele geçiriyor. Ya gidip yanlış bir yere yatırım yaptırıyor. Ya bu parayı çok gereksiz bir şekilde harcatıyor. Ya da herhangi bir hayat oyunuyla bir şekilde bu para size, unutmayın bu lafı, haydan gelerek huya gidiyor. Oysa para psikolojisinde ustalaşan insanlar için para fırsatları kaçınılmaz kazançlardır. Çünkü bir insan denize girdiğiniz zaman balık görmeniz ne kadar normalse, eğer siz paranın içerisinde çalışıyorsanız, paranızı geliştirecek şekilde odağınızı arttırdıysanız, çevrenizde balıklar, yani kısmetler görmeniz işin en olağan tarafıdır. Normal olarak zengin hayatını yaşayan insanlar bu parasal kısmetleri çok olağan karşılarlar. Onların beyinleri o kısmetler konusunda zaten odaklanmıştır. Ona yoğunlaşmıştır. Şunu unutmayın ki neye bakarsınız o büyür. Neye odaklanırsınız onu iyileştirirsiniz. Nasıl çocuklarımıza biz odaklanıyoruz değil mi? Bütün konsantrasyonumuzla onları sağlıklı olmaları, iyi birey olmaları, çalışkan olmaları, hayatta başarılı olabilmeleri, kişiliklerini geliştirmeleri konusunda nasıl bütün odağımızı onlara verip onları büyütüp geliştiriyorsak, aynı hayatta böyle. Neye odağımızı verirsek onu büyütüp genişletebiliyoruz. Aynı böyle. Eğer para psikolojisine ustalaşırsanız, odağınızı doğru para bakış açısına doğru verirseniz gerçekten parasal yönden de genişlemeye başlayacaksınız. Ve bu olağan sürecinizin olağan bir parçası olacak. Zengin hayatın 5 tane temel kuralı var. Şimdi parayı anladınız. Bunun üzerine deliler gibi çalışacaksınız. Öncelikle parayla alakalı ilişkinizi sıfırdan yeniden inşa edeceksiniz. Bu yüzden de parayla aynı dili konuşacaksınız. Sonra para psikolojisinde ustalaşacaksınız. Kendi verdiğiniz tepkileri duyacaksınız. Önünüze bir para fırsatı geldiğinde kendinizi dinleyeceksiniz. Otomatik ne tepki veriyorsunuz? Sonra bu tepki rasyonel mi? Bunu anlayacaksınız. Bu tepki normal bir tepki mi? Yani bir para önünüze geldi. Dediniz ki, çok kötü ya bu beni yoldan çıkarırsa. Sonra bu düşüncenizi alacaksınız ele, önünüze koyacaksınız. Ben fulli olarak elime para fırsatı geçti ve böyle bir tepki verdim. Hatta ben sizin yerinizde olsam bunu yazarım. Sonra bunun karşılığında buna rasyonel bir tepki vereceksiniz.
Diyeceksiniz ki her parası eline geçen, hatta hayatta bununla alakalı örnekler de var. Şu para eline geçtiğinde ne yaptı? Böyle bir yer açtı, bu kadar kişiye istihdam sağladı ya da bu kadar kişiye maddi yardımda bulundu ya da annesine bir ev aldı ya da ailesini buna götürecek maddi gücü ulaştı. Ne yaptı? Açgözlü mü oldu? Kötülük mü yaptı? Ne yapacaksınız? Bu duygunuzun yerine doğru duyguyu koyacaksınız. Davranışınız geldi. Baktınız iyi bir para fırsatı geldi. Para gerçekten öyle böyle harcanıyor gidiyor. Hemen durduracaksınız kendinizi. Bu para karşılığında içgüdüleriniz size ne söylüyor? Hemen git işte son model cep telefonunu al. Sen işte bunu bekliyordun. Sen bu telefon için yapacaktın her şeyi. Hemen durdurun kendinizi. Hatta dediğim gibi not alın. Bu paranın karşılığında benim tepkisel hareketim ne? Koşup hemen en lüks cep telefonunu alma ihtiyacı. Peki gerçekten istediğim bu mu? Ben bununla alternatif olarak bunu yapsam, acaba bunun karşılığında edindiğim kazançla ben zaten o telefonu çok rahat alabilir miyim? Ya da bu telefonu almak aslında benim için hiç önemli değil. Ben herkese bunu göstermek için mi bunu alıyordum? Herkese bak, bak Fulya para kazanmış desinler diye mi ben bu telefonu alıyordum acaba? Ne yapıyoruz? Kendi tepkimizi, alışkanlığımızı, davranış şeklimizi hemen masaya yatırıyoruz. Ve onu ne yapıyoruz? Silgiyle bir güzel siliyoruz. Yerine olması gereken davranış şeklimiz ne? Neyi öğrettik kendimize? Doğru para psikolojisini öğrettik. Yapmamız gereken doğru davranış ne? Paramızı yönetmek.